Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın ve kalıp kullanmadan tencerede kek tarifim var. Fırın kullanmadan da yumuşacık ve puf puf kabaran şahane bir pamuk kek. Kekimiz için bir kaba 3 tane yumurtayı kırdık. Üzerine de 1,5 su bardağı şeker ilave ediyorum. Ve köpük köpük olana kadar çırpalım. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da süt ilave ediyoruz. Yağ doldurduğum bardağın dibine de çok az su ilave ediyorum ve onu da katıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Eleğimize 2 su bardağı unu kattım. Üzerine de 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ilave ediyorum. Ve eleyerek kek harcımızın içerisine ilave ediyoruz. Güzelce çırpalım. Çırpma işlemimiz de bitti. Kekimizin yarısını başka bir kaseye alacağım. Ve yarısına 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Kekimiz hazır. Bunları bir kenara alalım. Keki pişireceğimiz tavamızı ben güzelce katı yağ ile yağladım. Her tarafına da un serpiştiriyorum. Şöyle kenarlarına da serpiştirelim. Ben ortasına şöyle bir kase koyacağım. Bardak koyduğumda kapağı kapanmıyor. Eğer sizin kapağı kapanırsa bardak koyduğunuzda bardak tercih edebilirsiniz. Kekimizi içerisine dökmeye başladım ben. Şimdi bir kepçe beyaz kısmından katacağız. Bir kepçe de kakaolu kısmından katacağız kekin. Bir kakaolusundan bir beyazından derken bütün kek harcımızı tavamıza boşaltıyoruz. Ve artık ocağa alma kısmına geçiyoruz. Ocağa koyduğumuzda tavamızın her tarafına ısı eşit şekilde gelebilsin diye 3 kat folyo yapacağım ben. Üç kat folyoyu hazırladım. Ocağımın büyük gözünü kullanacağım. Ama en kısa alacağım. Bu şekilde en kısık ayarda üzerine folyoyu kapatacağım. Ve onun da üzerine tavamızı yerleştiriyoruz. Ben üzerine direkt kapağını kapatmıyorum. Şöyle temiz bir bez öncelikle kapatıyorum. Ve ardından da kapağını kapatıyorum. Bezin kenarlarını toplayalım ki bir sıkıntı yaşamayalım, yanmasın. Ve hiç açmadan 30 dakika pişireceğiz. Sonrasında kontrol edeceğiz. Kekimiz pişti artık. Şöyle. Ben öncesinde bir kontrol ettim. Gördüğünüz gibi kekim çok güzel kabardı. Tamamen beze yapıştı o yüzden de. Kürdan testiyle de göstermek istiyorum size. Kürdanınıza yapışmıyorsa kek pişmiş demektir zaten. Kekimiz birazcık soğusun. Tavadan çıkartacağız. Kekimizi biraz soğuttum. Şöyle kasenin üzerine gelen yerlerini de ben temizledim. Yoksa kalıptan çıkartamazdım kaseyi. Şöyle etrafını böyle bir bıçak yardımıyla kestirdim. Gördüğünüz gibi altı da üstü de çok güzel pişti.
gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz tavada kek. Ne hamur kaldı ne de yandı. Üzeri içinde şöyle damla çikolatalarımız var. Onun içerisine ben birazcık süt katacağım. Bu kadar yeterli. Bir yemek kaşığı kadar. Suyun buharında eriteceğim. Erittiğim çikolatayı bir poşet yardımıyla kekin üzerine gezdiriyorum. Tencerede kek gerçekten puf puf, yumuşacık ve şahane oldu. Fırında pişen keklerden hiçbir farkı yok. Yapmanızı tavsiye ederim. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.